Hala uyuyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Sakinleştirici verdiğimiz halde bütün gece gözünü bile kırpmadı. En son sabah ezanına doğru kendinden geçer gibi oldu. Benim içim yine de hiç rahat değil. Allah korusun. Ya kendine bir şey yaptıysa? Ağzınızdan yer alsın Aliye Hanım. Yok, ben dayanamayacağım. İçeri giriyorum. Uyanırsa da uyansın. Nerede bu kız? Allah korusun. Aklımıza gelen başımıza geldiyse. Allah korusun Aliye Hanım. Babaanne, siz Melek teyzeyi mi arıyorsunuz? Evet yavrum, sen nerede olduğunu biliyor musun? Hı, benim odamda. Canım benim ya. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamaz. Çok zor Tülay, çok zor. Torunuma mı yanayım? Meleğin şu haline mi? Yapmayın Aliye Hanım. Sizin ayakta durmanız, çocuklarınıza güç kuvvet vermeniz lazım. Hadi çıkalım madem de biraz uyusun. Hadi kızım gel. Anne, ne oldu? Yok bir şey kızım. Meleğe baktık da. Melek abla içeride mi? Evet, Elif'in yatağında uyuyor. Babaanneciğim, hadi sen aşağı in, ben geleceğim. Anne, Melek ablayla kötü mü oldu yoksa? Yok yok, öyle değil canım. Korkma. Sadece çok üzgün. Ben bir girip bakayım. Yok kızım, şimdi girme. Biz de uyandırmayalım diye çıktık zaten. Allah'tan buradaymış. Hiç sorma Zeynep. Biz de odasında görmeyince çok korktuk. Yüreğimiz ağzımıza geldi vallahi. Halini bir görsen. Yavrusunun yastığında öyle yatıyor. Allah'ım biz ne yapacağız? Nasıl dayanacağız bu acıya? Rabbim böyle uygun görmüş diyeceğiz. Sebat edeceğiz kızım. Başka çaresi yok. Peki Melek abla anne? O ne yapacak? Kadın onca zaman hastanelerde. O nasıl dayanacak bu acıya?
Rabbim sen bize sabır ver. Umut. Hadi bakalım geçin. Gel Cemal oğlum. Gel yavrum gel otur. Sen cezalı değil miydin? Cezalıydım ama. Elif kızım gel bakayım yanıma. Yavrum senin yanağına ne oldu öyle? Sorma başımıza gelenleri Rabia teyze. Cemal oğlum korkutma beni ne oldu? Hadi çocuklar siz geçin odada oynayın biraz. Hadi yavrum. Elif'in babası bugün onu almaya geldi. Babası mı? Kız kardeşim Saadet'i biliyorsun. Onun kocası işte. Elif senin yeğenin mi Cemal oğlum? Ben uzak bir akrabanızın kızı zannediyordum. Yok, yeğenim. Bildiğin yeğenim işte. Şimdi bu Saadet'in kocası işsiz, güçsüz, alkolün tekiydi. Allah rahmet eylesin. Saadet öldükten sonra adam iyice zıvanadan çıkmış. Yazık günah. Nasıl bakmış el kadar çocuğa onca zaman. Orasını bir Allah biliyor. Bir zamanlar bir demirci ustasının yanında işe girdi. Hah dedik işte. Şimdi bir baltaya sap olur. Ama nerede? Hepi topu 6 ay dayanabildi. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Nereden baksan bir yıldır işsiz güçsüz. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın oğlum. Allah ıslah etsin. Çalışma azni versin inşallah içine. Doğru dedin de Rabia teyze. Babası olacak o vicdansız az çektirmemiş kıza. Bu olanları da duyunca vicdanım el vermedi. Gidip yanıma aldım yeğenimi. Ne iyi etmişsin Cemal oğlum. Vallahi çok büyük bir sevaba girmişsin sen. Orası öyle de babası başıma bela oldu. Bugün de eve gelip bir ton hır çıkardı. Kıyamam. Elif'in de yanağı o esnada mı oldu yoksa? He ya, hiç sorma. Ah yazık. Elif'in de bir şey anlattığı yok be oğlum. Ne ketum, ne gururlu çocuk. Öyledir, öyledir de. Pek bir şey de hatırladığı yok ya zaten. Nasıl yani? Babası olacak o vicdansız az dövmemiş kızı. Günahı boynuna. Ne yapmışsa kıza pek bir şey hatırlamıyor Elif. Nasıl yani? Senden ricam bu konuyu ona da hiç açma. Duyunca çok üzülüyor. Ne demek Cemal oğlum? Tabii ki açmam. İçim parçalandı zaten. Ah yavrum, melek gibi zaten. Elimden keşke bir şey gelse Elif için. Aslında ben bir şey için gelmiştim sana da bilmem doğru mu yaptım, yanlış mı bilemedim. Söyle yavrum, elimden ne gelirse yaparım ben Elif için. Elif'i diyorum, bir süre senin yanında kalsa ha, olur mu? Olur, olur yavrum. Bunu sormam bile abes. Tabii ki olur. Ah Elifciğim ah. Benim yüzü güzel, bahtı kara yavrum. Kaderimde senin helvanı yapmakta varmış. Sen daha çok küçüktün be çocuğum. Senin yerin kara toprak değil, anacığının kucağıydı. Aliye Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Şimdi bütün bu hazırlıklar benim el kadarcık torunum için mi? Ben ona sağ salim kavuşacağım diye beklerken, hasret bitti sanırken... bir daha yüzünü göremeyecek miymiş? Ah, ah Tülay, ah. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Ben şimdi ne diyeyim?
Sizi nasıl teselli edeyim Aliye Hanım? Yok. Bu acının tarifi de, tesellisi de yok. Size sormadan helva yaptım ama İyi düşünmüşsün. Ben de aklıma kaldı ki. Birazdan Mevlüt için hoca da gelir zaten. Torunum. Bana yaptıklarını babam bir öğrensin. Bakayım bir daha elini kolunu sallayarak evime girebilecek misin? Hah işte orada. Cemal. Ne işi var bu adamın burada? İyi günler olsun Necdet Bey. Hayırdır? Bu sabah bir takım şeyler oldu da vaktiniz varsa anlatmak isterim. Bilmeniz gerek. Ne diyeceksen de Cemal. Oyalama beni. Bu sabah biraz işlerim vardı. Dışarı çıktım. O yüzden Elif'i de evde bırakmıştım. Yolda yürürken bir de baktım telefonumu evde unutmuşum. Tabii döndüm mecburen. Sadede gel Cemal. Yani döndüğümde bir de baktım ki Arzu Hanım, sizin kızınız Elif'i almaya çalışıyor. Biraz da tartaklamış kızı tabii. Arzu mu? Tabii eve girmiş. Gözü dönmüş gibi çocuğu ver deyip duruyordu. Sen ne yaptın peki? Bir salaklık yapmadın umarım. Yok olur mu öyle şey Necdet Bey, aşk olsun yani. Hemen Arzu Hanım lütfen çıkın evimden dedim. Çıkmıyor, ısrar ediyor. Bir de bana para teklif etmez mi? E'si yani dedim ki Arzu Hanım şimdi çok ayıp yaptınız. Yani ben bir tek Necdet Bey'den emir alırım. Onun onun sözlerine şey yaparım dedim. Senin evini nereden bulmuş peki bu? Orasını ben de bilmiyorum. Yani ben o sıra Elif'i kurtarmaya çalışıyordum Necdet Bey. Görüyorsun değil mi şunun yaptığını? Sen Arzu'yu çağırsana bana. Gel. Necdet Bey seni çağırıyor. Neden? Cemal geldi. O Cemal öttü değil mi? Kızı almaya gittiğini söylemiş. İyi tamam geliyorum. Arzu, adresi benden bulduğunu söylemeyeceksin değil mi Necdet Bey? Söylemeyeceğim. Çünkü daha tamamlamamız gereken işler var. Bir görseniz kıstırmış çocuğu köşeye, elinde de bir yastık. Boğmaya mı çalışıyordu, ne yapıyordu? Allah'tan ben yetiştim. Ne oldu baba? Beni çağırmışsın. Sen biliyorsun ne olduğunu. Bu sabah bu adamın evine gittin mi? Bugünkü dersimiz de bu anlaşılan. Dalga geçme benimle. Bu adamın evine gittin mi diyorum. Cevap ver. Bildiğin bir şey niye bana soruyorsun baba? Gittiğimi biliyorsun ki beni buraya çağırmışsın. Arzu, bu kalalık yapma bak elimden bir kaza çıkacak şimdi. Niye gittin cevap ver. Yarım kalan bir iş tamamlamak için gittim. Ama bu kuş beyni yüzünden her şey mahvoldu. Her şeyi mahveden kuş beyinli sensin. Hiç uslanmadın, akıllanmadın. Hadsizliklerin bini aştı. Ne yapacağım ben seninle ha? Aptal. Herkesin içinde beni azarlamaktan vazgeç. Çocuk gibi davranma sen de o zaman. Tuğçe bile çocuk yaşında senden daha olgun adımlar atıyor. Senin arkanı toplamaktan bıktım. Dua et o çocuğa bir şey olmadı. Yoksa seni... Densiz! Sırtını dönüp gidiyor bir de. Kız büyütmek, kız babası olmak zordur Necdet Bey. Bilirim yani. Cemal,
Sana soru sormadıkça konuşmayacaksın. Özür dilerim. Ben birden şey edemedim de. Ha, tamam neyse bırak şimdi özrü falan da. Elif nerede şimdi onu söyle bana. Hiç merak etmeyin Necdet Bey. Çok güvenli bir yere götürdüm onu. Bizim mahallede yaşlı bir kadın var. Ona emanet ettim. Heh, aferin. Şimdi kız her şeyi anlatsın kadına değil mi? Yo öyle değil. Bakın izah edeyim Necdet Bey. Bu Rabia denen kadın Elif'in benim yeğenim olduğunu sanıyor. Çocuğu da öyle tembihledim. Öyle davranması için yani zaten. Nasıl yani? Ne dedin ki böyle sanıyor? Bir hikayeler anlattım işte. Yani benim ölen kardeşim Saadet'in kızıdır dedim Elif. Yani üvey babası gelip döve döve benden almak istedi dedim. Ha, bunun gibi şeyler işte. O da hiç soru sormadan kızı kabul etti yani. Öyle mi? Zaten ben kızı götürürken hiçbir şüpheye yer bırakmadım Necdet Bey. Öyle hikayeler anlattım ki hiç sorma. Yani dedim ki bizim enişte alkoliktir, her gün kızımızı dövüyor falan filan gibi şeyler anlattım. Yani inandırdım Necdet Bey. Eminsin yani kadının inandığına. Eminim tabii Necdet Bey. Yani inandırmak ne demek? Kadıncağız üzüntüden kahroldu dinleyince. Bir de yaşlı kadın az da saf. İyi. Tamam o zaman sen şimdi git onları yalnız bırakma. Bir şey olursa da bana haber ver. Tamam Necdet Bey. Haber veririm Necdet Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Ala sıratın müstakim. Tenzilel azizirrahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا دائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلية إن يريد الرحمن بالذرات أني شفاتهم شيئا ولا ينقذون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا Kadın ağlamaktan mahvoldu yemin ederim ya. Haklı tabii. Kızını öldü diye biliyor. Kolay değil ki. Allah'ım ben göz göre göre Elif'in yaşadığını nasıl saklayacağım ya? Nasıl susacağım? Bir şeyler yapmam lazım. Hani anlatsam belki. Ay. Yok Asuman yok. Ay, kafayı mı yedin kızım ya? Bu genç yaşında ölmek istemezsin herhalde değil mi? Allah Necdet Bey'in kulağına giderse nalları dikersin havaya ha. Sonra senin mevlidin okunur. Allah'ım bir şeyler yapmam lazım benim. Ne var? Ne istiyorsun yine? Özür dilemeye geldiysen deneme. Bendeki kredin artık bitti. Bu evdeki günlerin de sayılı. Bence benim değil. Senin benden özür dilemen lazım baba. Sen azıttın ama iyice. Bir dinle baba ya. Anlamadan, dinlemeden her şeye kızıyorsun. Farkında değilsin ama ben sana çok büyük bir iyilik yaptım. Arzu, konuşmak için konuşma. Aldığım temiz havayı zehir etme bana. Ne kadar ilginç. Sen burada temiz hava alırken Emiroğlu çiftliğinde bir yas havası hakim. Hem de benim sayemde. Ne yaz? Neden bahsediyorsun sen? Sen burada boş boş otururken ben senin yapman gereken şeyleri yapıyorum. Şu an bütün çiftlik Elif'i öldü zannediyor. Bir telefonla her şeyi hallettim. Nasıl becerdin bunu? Bu beslemeye bakan aile kazada ölünce Elif de onlarla ölmüş gibi bir plan yaptım. O fakir akrabalarına da 3-5 kuruş koklatınca onlar da plana uydular. Elif'in mezarı bile var artık. Kenan'la Melek mezarı kendi gözleriyle gördüler. Demek öyle. Ama sen her şeyi mahvettin. Elif'i o mezara sokacakken senin yüzünden her şey mahvoldu. Çok büyük hata yaptın baba. Çok büyük. Alo. Alo Necdet Bey. Benim size bir şey söylemem lazım. Evet, dinliyorum. Hani bu bizimle yaşayan bir kız vardı ya Elif. Yoksa evdekiler öldüğünü mü öğrendiler? Ama siz nereden? Hiç iyi bir öğrenci değilsin Asuman. Konuları geriden takip ediyorsun. Necdet Bey ben daha fazla dayanamayacağım ya. İnsanlar burada perişan acı içindeler. Ya benim vicdanım sızlıyor artık. Sakın. Sakın renk vereyim deme. Yoksa senin için kimsenin vicdanı sızlamaz. Anladın mı? Ama Bu işin vicdanı da aması da yok. Söylediklerime harfiyen uysan iyi olur. Kendi başına da bir iş yapmaya kalkışma sakın. Elif'i öldü zannediyorlarsa bırak öyle kalsın. Oyunun kuralı bu. Anladın mı? peki. Siz nasıl isterseniz. Zor. Çok zor, çok. Allah kimseye vermesin. Boşuna dememişler sıralı ölüm versin diye.
Takip et, takip et. Ablacığım, hadi ne olur biraz dayanmaya çalış. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık. Yavrum. Annem beni bırakıp nerelere gitti sen? Yavrum. Kızım. Bir bardak su verdi. Biraz kendine gelsin. Ablacığım bir yudum su iç. Yavrum. Anne. Yavrum. Annem nerelere gitti? Ciğerim yanıyor. Canım. Yine her yer karardı Zeynep. Her yer. Keşke bir mucize olsa Selim. Keşke. Melek abla nasıl oldu? Nasıl olsun? Dayanmaya, nefes almaya çalışıyor işte. Kenan abiniz, onun yanında mıydın sen? Hı hı. Nasıl olsun? Hiç konuşmuyor. Öyle bir noktaya devamlı bakıyor. Çok endişeleniyorum ben seni. Hiç şey görünmüyor abi. Canım, her şey daha çok yeni. Herkes şokta. Bütün bu olanlar. Elif'i bulmak için o kadar çabaladıktan sonra tam yavrularına kavuşacakken... Elif, o koca denizden çıkamadığında bile umutlarını yitirmemişlerdi. Hep yaşadığını düşünmüşlerdi. Ama şimdi... O daha küçücüktü be Zeynep. Nasıl dayanacağız biz buna? Abim, Melek abla nasıl nefes alacak bundan sonra? Onca zaman aynı çatı altında yavrum olduğundan habersiz yaşadım. Bir kez olsun baba dediğini duyamadım. Bir kez olsun.
kızım. Canım kızım benim. Canım kızım benim. Babacığım. Baba. Kızım. Ben bu çiçekleri Elif için topladım. Bunları kardeşime götürmek istiyorum. Bu çiçekleri ona götüreceğim. Beni duyar değil mi? Canım kızım. Çok buket almışım Elif abla. Evet ama olsun. Sileriz geçer. Benim güzel çocuklarım. Biz senin çocukların değiliz ki abi teyze. Aile olmak için illa da kan bağının olması gerekmiyor ki. Ben sizi çocuklarım gibi seviyorum. Ebru'mdan hiç ayırt etmiyorum ki. Hadi gelin bakayım yanıma. Üzülme. Biz de seni çok seviyoruz Rabia teyze. Hem de çok, çok. Rabia teyze ben de çok seviyorum. Kuzularım benim. Oo. Oh. Hii, canlarım, canlarım, yavrularım benim. Melek teyze. Ben bu çiçekleri Elif için topladım. Bu çiçekler Elif'in en çok sevdiği çiçeklerdi. Onlardan hep taç yapardı. Şimdi ben de taç yapıp ona götüreceğim bu çiçekleri. Elif benim en yakın arkadaşımdı. Sonra öğrendim ki kardeşimmiş. Önce istemedim. Ama şimdi keşke yanımda olsa diyorum. Ona sarılsam. Geceleri yine yan yana yatsak. Melek teyze. Ben kardeşimi çok seviyorum. Onu çok özlüyorum. Yanıma gelse şimdi. Bir daha da hiç gitmesin. Evet. Gonca Hanım eğer yediyseniz hepsi. Ama hiçbir şey yememişsiniz. Canım istemiyor. Aç değilim. Ama olur mu öyle hiç? Bari bir iki lokma bir şey girseydi midenize. Hasta olacaksınız vallahi. Al götür şu tepsiyi. İstemiyorum. Başka bir şey yapayım size. Ne isterseniz onu yapayım ha? Hiçbir şey istemiyorum. Peki siz bilirsiniz. Nazan. Aslında var. Yani istediğim bir şey var.
Nedir? Benim için bir iyilik yapmanı istesem. Telefonunu 5 dakikalığına kullanabilir miyim? Yani telefonum yanında değil ki. Mutfakta kaldı. Tamam, alıp hemen getirirsin sen de işte, olmaz mı? Yani Gonca Hanım, Necdet Bey mahveder beni. Kesin talimat vermişti. Ya korkma, bir şey olmaz. Hem nereden anlayacak ki? Ya kimsenin ruhu bile duymaz. Nazan, ne olur bu iyiliği benim için yapar mısın? Gonca Hanım lütfen. Yani çok zor durumda kalıyorum gerçekten. Ay iyi peki, tamam. Şimdi kim bilir nerede ne yapıyordur Serdar. Of. Allah başına kötü bir şey gelmemiş olsa bari. Allah'ım ne olur Necdet onu yakalamasın. Eğer benim yüzümden başına bir şey gelirse ben nasıl yaşarım? Bakalım özel tarifimi beğenecek misin? Bilmem. Yani beğenirim herhalde. Ya tarifini bana da söylersen neden olmasın? Neyse artık başka zaman yapalım. Doğru ya. Bir dahaki sefer yok gidiyorsun. İki gün sonra benim yemeklerimden kurtulmuş olacaksın. Yok öyle bir şey. Hem ben senin yemeklerini çok sevdim. Hatta geçen yaptığım makarnayı hiç unutmayacağım. Gittiğin yerde daha iyisini bulursun. Bulur muyum? Belki o kadar sevmem. Seversin, seversin. Hatta ondan öncesini unutursun bile. Peki unutmak o kadar kolay mı? Yaptıkların için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Serdar. Ne yaptım ki? Ne yapmadın ki? Beni o cehennem gibi hayattan kurtarıp çıkardın. Kendime yeni bir hayat kurabilmem için bana her şeyi ayarladın. Üstelik kendi hayatını tehlikeye attın. Kendine yeni bir hayat kuracağın için senin adına çok sevindim. Ama diğer yandan gideceksin diye. Serdar. Gonca, ben seni özleyeceğim. Ben de seni. Yoksa Nazan mı geldi? Getirdin mi acaba telefonu? Getirdin mi Nazan? Neyi? Pardon. Ben Nazan sandım da portakal suyu istemiştim. Söyleyeyim istersen. Yok yok. Gerek yok. Sen niye gelmiştin? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Konuşmak için geldim. Neyle ilgili? Gonca, ben yokken olanlar için çok üzüldüm. Yardım edemedim sana. Üzülme, boş ver. Hem burada olsaydın da elinden bir şey gelmezdi ki. Necdet'in öfkesine kim dayanabilir? Olsun. Yine de seni böyle görünce üzülüyorum. Süzülmüşsün iyice. Keşke... Artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Konuyu kapatalım mı? Tamam. Çıkıyorum ben. Bir şeye ihtiyacın olursa çağırırsın, hemen gelirim.
Tamam, sağ ol. Ah! Of! Aa! Karnım ya. Ya ne oluyor böyle? Of! Of! Haberim yoktu geleceğinizden, yoksa tezgah toparlardım. Önemli değil be ablacığım. Orayla işim yok zaten benim. İyi peki. Bekir mi çağırdı sizi? Aslında musluklarla ilgili bir sıkıntı yoktu ama. Ya musluklarda bir sıkıntı yok. Gider borusunda problem herhalde. Ben de ona bakıyordum şimdi. İyi peki, siz işinize bakın. Bir git artık ya. Ne oluyor burada? Bu ne gürültü? Tesisatçı geldi Necdet Bey. Borularla ilgili bir sıkıntı varmış da onu hallediyor. Eğer rahatsız olduysanız daha sonra halledebiliriz. Tamam tamam. Yapın siz ne yapıyorsanız. Ablacığım, benim işim biraz uzun süreceğe benziyor. Diğer muslukları falan da kontrol edeceğim ben. Gelmişken hepsine bak zaten. Yukarıda da 2 tane banyo var. Arkadaşlar bana zaten yolu gösterirler. Çiçek topladım. Taç yapıp Elif'e götüreceğim diye geldim Melek ablanın yanına. Nasıl yani? Bir de üstüne ben Elif'i istiyorum diye ağlayınca... Yaşananlar beni bile derinden etkiledi. Küçücük çocuk nasıl baş etsin ki? Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son